Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük ama kullanışlı bir ürün tanıtmak istiyorum. Ürün şu an elimde Banggood'dan geliyor. Poşetini çıkaralım ve gelin birlikte incelemeye başlayalım. Ürünümüzü kutu içeriğinden çıkarttık ve ne olduğu zaten bu kısmında yazıyor arkadaşlar. Şurada da bir ekranı var. Birazdan çalıştırıp zaten göstereceğim. Ürünün hemen arka tarafında ise arkadaşlar model bilgisinin yanında çalışabileceği minimum ve maksimum voltaj bilgilerini ve yine minimum ve maksimum çekilebileceği, daha doğrusu bu ürün üzerinden çekebileceğiniz akım bilgilerinin yanı sıra desteklediği şarj tipleri var arkadaşlar. Buradaki desteklenen şarj standartlarını da görebilirsiniz. Ürünümüzün giriş ve çıkış portları burada yer alıyor. Bu arada bu üründe çok sevdiğim bir özellik var arkadaşlar. Diğer cihazlarda olmayan. Bundan da bahsedeceğim. Ama şu aşamada bura giriş, burası çıkış. Yine bura giriş, burası da çıkış şeklinde arkadaşlar. Bu sevdiğim özelliği ürünü kullanmaya başladığımda anlatırsam sizler için daha faydalı olacak. Öncelikle ürüne güç verelim arkadaşlar. Biraz önce sizlere bu üründe çok sevdiğim bir özellik olduğundan bahsetmiştim. Normalde bakın burası Type-C çıkışı arkadaşlar. Bu çıkışı giriş olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben Havyam üzerinde ürünün nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz yüksek akım ve güç çekebileceğim bir kablo ve bu Havyam'da oldukça yüksek güçleri çekiyor arkadaşlar. Bakın normalde burası çıkışımız, ancak ben enerjiyi bu girişten verdim. Burası da normalde bizim adaptöre bağlamamız gereken yer, ancak ben bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi Havyam'a taktım. Bağlantıları oluşturduğunuzda cihaz çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Yani cihazın hem enerji girişinden hem de çıkışlarından bir tanesinden bir alıcı olduğunda cihazımız çalışmaya başlıyor. Onun haricinde ekranda herhangi bir görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. Bu cihazın diğer bu tür testerlara göre en sevdiğim yönü arkadaşlar, siz çıkış girişinden de, yani normalde buradan bizim enerji almamız lazım. Buradan da güç verdiğinizde cihaz otomatik olarak hangi yönden diğer yöne doğru güç aktarımı olduğunu algılıyor ve kendisini ayarlayarak arkadaşlar gerekli bilgileri ekranda göstermeye başlıyor ki bence çok güzel bir özellik. Yani illaki sizin buradan güç vermenize gerek yok ya da bunu illa buradan adaptöre takmanıza gerek yok. Bakın şuradan adaptörmüş gibi de kullanabiliyorum. Şu anda arkadaşlar benim Havyam'a 20 voltluk bir gerilim gidiyor. 0.37 amperlik bir akım çekiliyormuş arkadaşlar. Bu standby, yani bekleme konumundaki durumu ve 0.8 wattlık da güç tüketiyormuş. Şimdi Havya'yı aktif edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Havyam ısınmaya başladı ve yaklaşık 56 ila 58 watt civarında, yuvarlak hesapla 60 watt civarında bir güç çekiyor arkadaşlar. İstenilen sıcaklığa ulaştığında ise normal olarak Havyamız çektiği enerjiyi düşürdü. Şu an 10 wattlık bir güç çekiliyor arkadaşlar. Havyamız bu şekilde çalışıyor. Tabi bizim burada Havya'nın çalışmasından ziyade cihazın nasıl davrandığını görmek, bunu amaçlıyoruz arkadaşlar. Yine burada bir buton var arkadaşlar. Bu butona basarak ise diğer modları, diğer bilgileri de görebiliyorsunuz. Yine bakın enerjinin hangi istikametten diğer tarafa doğru gittiğini şuradaki ok işaretiyle gösteriyor. Yani bu taraftan bu tarafa gidiyormuş ya da bu taraftan bu tarafa da çalışabiliyor. Yani cihazın en sevdiğim, en hoşuma giden özelliği bu. Duruma göre kendini ayarlayabiliyor. Yine buradaki data pinleri arasındaki voltaj ve diğer bilgileri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın yine burada Çince olarak ya da İngilizce olarak farklı modları arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam tüketilen güç watt saat ya da miliamper saat cinsinden bu bilgileri de yine bu ekranlarda görebiliyorsunuz. Cihazımız bakın bu şekilde. Şu şekilde bir aparatla geliyor arkadaşlar. Mini USB. Şöyle gösteriyorum. Bakın buradaki girişimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu yavaş yavaş kaybolmaya başlayan bir standart olduğu için buradan çıkarmışlar. Yani portlarda herhangi bir yerde gözükmüyor. Bu şekilde harici bir adaptörle arkadaşlar bunu dönüştürebiliyorsunuz. Dediğim gibi yavaş yavaş kayboluyor. O yüzden cihaz üzerine koymamışlar. Cihazımız oldukça küçük, portatif ve
oldukça da fonksiyonel arkadaşlar. Özellikle bu kabloları test ederken, güç adaptörlerini test ederken ya da bu tarz cihazların harcadığı enerjiyi görmek istediğinizde kesinlikle elinizin altında olması gereken bir cihaz. Yine özellikle telefon tamiriyle uğraşan arkadaşların telefon tamiri esnasında bazen ekranı bağlamadan cihazı test etmeleri gerekiyor. İşte bu noktalarda oldukça faydalı bir şekilde kullanabileceğiniz bir cihaz arkadaşlar. Yine farklı ekranları mevcut. Burada çekilen akım ve voltaj bilgisini yine grafiksel olarak tutmuş arkadaşlar. Buradan da bunu takip edebiliyorsunuz. Bir grafik şeklinde kaydediyor. Dediğim gibi farklı ekranlara sahip. Buradaki butonu kullanarak bu ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Unutmadan hemen belirtmek istiyorum arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait satın alma linkini sizler için paylaşmış olacağım. Bu bağlantıyı kullanarak ürüne ait satın alma linkine ulaşabilirsiniz. Sadece havya değil, dediğim gibi cep telefonlarını test etmek için de kullanabilirsiniz. Yine aynı kablo ve aynı adaptör üzerinden cep telefonumun bilgilerine erişmek için kullanacağım arkadaşlar. Şöyle takıyorum. Yine cihazım çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı. Ve şu anda 9 volt ve 1.6 amperlik bir güç çekiliyor ve 15 wattlık bir toplam güç var arkadaşlar. Bu cihazımız yani haberleşerek 9 voltluk bir gerilim gerektiğini ve çekmesi gereken akım bilgisini buradaki haberleşme protokolü üzerinden adaptöre göndererek adaptörün bu şekilde çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem cihazların ne kadar güç tükettiğini hem hangi şarj protokolünü kullandığını örnek veriyorum. Şu an bu elimdeki cihazın 15 wattlık bir güç tüketimi var. Yani 15 wattlık bir şarj gerilimi var. Yine aynı şekilde buradaki şarj kablolarının kalitesini de test etmek için bu cihazı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıyı kullanarak cihazı Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Böylece bir inceleme videosunu tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.